Burak Hocam, iddet bir evliliğin sonlanması, herhangi bir şekilde sonlanması sonrası kadının yeni bir evlilik yapmak için beklemesi gereken zamanı ifade eder. Yani kocası öldü veya kocasından boşandı herhangi bir sebeple bir kadın şu kadar zaman, yani farklı şeyleri var. Farklı durumlara göre farklı zaman dilimleri var. Biraz sonra söylemeye çalışalım. Bu zaman dilimini beklemesini ifade eder. Bu bir takım hikmetlere dayandırılır. Cenab-ı Hak böyle bir şart getirdi. Kadının yeniden evlenebilmesi için bu süreleri bekleyecek dedi. Bunun arka planında en çok söylenen hikmetler şunlardır. Birincisi, kadının ayrılığın, ölümün acısını doğru yaşaması. Yani kadın zaten yaşıyordur ama bunu doğru yaşaması. Yani o süreç içerisinde kandırılma, duygularının istismar edilmesi, psikolojik olarak yaşadığı tahribatın kullanılması gibi bir ihtimal var. Veya haklı olarak kadın boşanmıştır. Bir kavga neticesindedir, bir haksızlık ve bir mağduriyet neticesindedir. Kadın buradan kurtulmanın verdiği psikolojik altyapıyla bir an önce ve ilk bulduğu, ilk gördüğü, ilk aldatan, ilk karşısına çıkan, adına ne derseniz, kişiyle bu ilişkiyi sürdürme ihtimali vardır. O süreç çünkü psikolojik olarak gerçekten yıpranılmış bir süreçtir. Yani hiçbir problem olmadan, hiçbir tatsızlık yaşamadan ayrılmak diye bir şey yoktur. Herkesin yaşadığı bu problemler muvacehesinde o ayrılığın verdiği bir travmatik bir süreç vardır. Bu kabul edilen bir şeydir. Dolayısıyla kadının bu süreci doğru atlatması için böyle bir hüküm konulmuştur. Hikmetinin bir tarafı budur. Bir diğer tarafı, nesep konusunda herhangi bir karışıklık olmaması, kadının rahminin tam olarak temizlendiğinden emin olunması gibi bir gerekçe gösterilmiştir. Fakat bu gerekçeler, yani bu söylediğimiz hikmetler elbette ki bizim Cenab-ı Hak bu hükmü verdiyse arka planında neler vardır diye araştırmaya çalıştığımızda çıkardığımız sonuçlardır. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın bunu emrederken tam olarak neyi kastettiğini, kesin olarak sebep neydi bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu ne için söylüyorum? Bugün tıbben biz şunu tespit ettik. Rahim temiz. Hamilelik gibi bir ihtimal yok mesela, tespit ettik. Bu durumda kadın evlenebilir mi? İslam hukuku açısından yine evlenemez. Yani çünkü orası illet değildir. İlletle hikmeti birbirinden ayıran şey odur zaten. İllet, eğer biliyorsak, illet kesin olarak biliniyor ve illet değişiyorsa hüküm değişebilir. Ama illeti bilmiyorsak, bu örnekte olduğu gibi, bu biraz önce söylediklerimiz hikmet bağlamındadır. Cenab-ı Hak burada şunu murad etmiş olabilir sadedindedir. Hikmeti budur ama illetini bilmiyoruz. Dolayısıyla burada bu illet olmadığı için bunun değişkenliği hükmü değiştirmiyor. Biz o yüzden anlamaya çalışırken bunları söylüyoruz. Ama bugünün tıp dünyası bize farklı bir şey söyledi diye bu hükmü değiştirelim, kadın iddet beklemesin diyemiyoruz. İslam hukuku açısından böyle bir şey söylemek mümkün değil. Kaldı ki bugünkü farklı ülkelerdeki mer'i hukuklara da bakarsanız oralarda da aslında bu iddet vardır. Yani mesela bir takım şartları, bir takım düşürebilen gerekçeleri olmakla birlikte bizim kanunumuzda da 300 gün diye ifade edilen bir iddet süresi vardır. Farklılıkları tabii ki mevcut ama sonuçta kadının bu durumunun gözetildiği hukuk sistemleri var ve aslında bütün hukuk sistemleri o sürecin sağlıklı işlemesi için bunları dikkate alır. İddet süresi böyle. Peki bu iddet süreleri kime göre nasıl farklılık arz ediyor? Tabii ayrılık farklı şekillerde gerçekleşmiş olabilir Burak Hocam. Mesela ölümle gerçekleşmiş olabilir. Bir kadın kocası öldükten sonra, yani öldüğü için bu ayrılık gerçekleşmişse 4 ay 10 gün, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle 4 ay 10 gün iddet beklemesi gerekiyor. Bu iddet bittikten sonra evlenebilir. Veya kadın boşanmış olabilir. Anlaşamadılar bir şekilde, nihayetinde mahkeme yoluyla veya farklı şekillerde boşanma gerçekleşti. Bu boşanmanın veya fesih dediğimiz mahkemenin tamamen bu işi yok sayması anlamında bir şeyle gerçekleşti. Bu ayrılıktan sonra, bu tefrikten sonra hocam 3 hayız müddeti, yani kadın adet gören bir kadınsa boşandıktan sonra bir adet dönemi geçecek. Sonra bir temizlik dönemi, sonra ikinci bir adet dönemi, sonra temizlik dönemi, üçüncü adet dönemi bittikten sonra bu kadından kadına değişken bir şeydir. Yaştan yaşa değişen bir şeydir. Dolayısıyla kadın kendisi orada kendi durumuna göre hükmedecek. Bir de adet görmeyen, örnek veriyorum, menopoz dönemine girmiş bir kadın boşanma sürecini böyle geçirdiyse, menopoz dönemindeki kadın da
3 ay böyle iddet beklemesi gerekiyor. Tüm bunlar kadının hamile olmadığı durumlar için geçerli. Kadın hamile ise hangi şartla olursa olsun, hangi aşamada olursa olsun hamilelik bitinceye kadar. Yani çocuk doğduğu anda artık iddet tamamlanmış olur. Kadın bu durumda gidip bir başkasıyla evlenebilir. İslam'ın getirdiği, aile hukuku bağlamında getirdiği en önemli hükümlerden bir tanesi de budur. Dolayısıyla bugün herhangi bir şekilde boşanma yoluyla, ölüm yoluyla bir ayrılık gerçekleşmişse mutlaka kadınların bu iddet süresini tamamlamaları ve evlilik düşünceleri varsa bu süreçten sonra evlenmeleri gerekmektedir hocam.